Şu anda bu videoyu izlemenizde yapay zekanın rolü olabilir. YouTube daha önce izlediğiniz videolara bakıp bu videoyu size önermiş olabilir. Bu yapay zekadır ama üretken değil. Çünkü yeni bir şey üretmedi. Peki bu videonun kapak görselini yapay zeka ile oluştursaydım, işte o zaman üretken yapay zekadan bahsedebilirdim. Yani Generative AI. Çünkü artık sistem bir şey tanımıyor ya da tahmin etmiyor. Yeni bir metin, görsel, video ya da ses üretiyor. Aslında bugün yapay zeka dediğimizde çoğu zaman konuştuğumuz şey üretken yapay zeka. Ama AI dünyasında sürekli LLM, GPT, Agent, hatta AGI gibi farklı terimleri duyabiliyoruz. Peki bunlar arasındaki farklar ne? Gelin şimdi hepsini ayrı kutulara koyup aradaki farkı netleştirelim. En büyük kutumuz AI diye kısalttığımız Artificial Intelligence, yani yapay zeka. Ve burada çok önemli bir nokta var. Yapay zeka ChatGPT ile başlamadı. 1950 yılında Alan Turing makineler düşünebilir mi sorusunu ortaya attı. 1956'da da Artificial Intelligence bu araştırma alanının adı olarak kullanılmaya başlandı. Yani yapay zeka yaklaşık 70 yıldır hayatımızda. Fakat uzun yıllar boyunca yapay zeka daha çok bir şeyi tanıma, sınıflandırma ve tahminleme noktasında kaldı. YouTube'un size video önermesi gibi. 2022'de ChatGPT'nin geniş kitlelere açılmasıyla birlikte milyonlarca insan ilk kez doğrudan yapay zeka ile konuşmaya başladı. Ve bugün yapay zeka dediğimizde aslında kastettiğimiz şey Generative AI, yani üretken yapay zeka. Yapay zeka ile üretken yapay zeka arasındaki fark aslında oldukça basit. Bir sistemin fotoğrafa bakıp bu bir köpek demesi, yani bu resmi tanımlaması yapay zeka. Ancak bana uzayda yürüyen bir köpek görseli oluştur deyip ardından sistemin bize bir görsel vermesi üretken yapay zeka. Peki burada üretimi gerçekleştiren şey ne? Uygulama mı, model mi? Örneğin ChatGPT kullandığımız uygulamanın adı. GPT ise arka planda çalışan model ailesinin adı. Cloud bir uygulama. Opus 4.8 Cloud'da kullanabileceğiniz modellerden biri. Yani uygulamalar modelleri kullanarak üretim yapmamıza sağlayan araçlar diyebiliriz. Hixit veya OpenArt ise farklı şirketlerin görsel, video, ses gibi modellerini tek yerden kullanabilmemize olanak tanıyan platformlar. Peki sürekli duyduğumuz LLM ne demek? Açılımı Large Language Model. Yani büyük dil modeli. Basitçe dil konusunda uzmanlaşmış yapay zeka modelleri de diyebiliriz. Metni okuyabilir, ilişkileri öğrenebilir, yeni metinler üretebilirler. GPT modellerini, Cloud'un Opus ve Sonnet modellerini, kiminin K3 modelini bu grupta düşünebiliriz. Modellerden bahsetmişken multimodal'a da değinelim. Bir sistem sadece metin değil, birden fazla veri türüyle çalışabiliyorsa buna multimodal diyoruz. Örneğin Seedance'in 2.0 modeli, metin, görsel, video ve sesi birlikte referans olarak kullanabiliyor. Yani multimodal ayrı bir markaya da uygulama değil. Sistemin farklı türde bilgileri işleyebilme özelliği. Şimdi biraz daha az bilinen bir kavrama geçiş yapacağım. RAG. Açılımı Retrieval Augmented Generation. Örneğin bir LLM'e bizim şirketin yıllık izin politikası ne diye sorduğunuzu düşünün. Model sizin şirketinizin bilgilerini daha önce görmediyse bu bilgiye ulaşamaz. Ancak tahmin etmeye çalışır, hatta yanlış cevabı kendinden çok emin bir şekilde size cevap olarak verir. Bunu da yapay zekanın halüsinasyon görmesi olarak duymuşsunuzdur. RAG kullanan bir sistem ise önce şirket belgeleriniz arasından sorduğunuz soruyla ilgili olan kısmı modelin önüne getirir. Model de cevabı buna dayanarak üretir. RAG sistemini Notebook LLM'i örnek göstererek daha anlaşılır bir hale de getirebiliriz. Notebook LLM'de ne yapıyoruz? Kaynak PDF'leri ya da web site linklerini önce sisteme veriyoruz ve Notebook LLM bu kaynakları kullanarak bize sonuçlar üretiyor. RAG yaklaşımını özellikle şirket içi dokümanlarda, müşteri destek sistemlerinde veya çok büyük belge arşivlerinde kullanmak oldukça önemli. Şimdi gelelim agent kavramına. Normal bir yapay zekaya bana 5 YouTube fikri ver dediğinizde size fikirleri oluşturur ve durur. Bir agent'a ise kanalımdaki videoları incele, en başarılı konuları bul, internette araştırma yap, yeni video fikirleri üret ve bana bir rapor hazırla. Bu raporu Telegram'dan paylaş gibi çok adımlı bir görev verebilirsiniz ve o da sırasıyla bu işleri yürütüp sonuç üretebilir. Sıfırdan N8 gibi sistemlerle kendi agentlarınızı oluşturabileceğiniz gibi Skywork, Abacus gibi platformlar aracılığıyla da kod bilmeden yine agent sistemlerini kullanabilirsiniz. Yani agent'ın LLM'lerden farkı daha zeki olması değil. Sadece cevap vermek yerine bir hedef için harekete geçebilmesi. Agent'ın hemen ardından AI automation, yani yapay zeka otomasyonuna da çok kısa bakmak gerekiyor. Öncelikle agent ile otomasyon aynı şeyler değil. Otomasyonda yapılacak işin akışı önceden bellidir. Örneğin her yeni müşteri geldiğinde bilgilerini tabloya ekle, yapay zeka ile başvuruyu özetle ve bana e-posta gönder.
Bu bir otomasyon örneği. Sistem aynı işi bir tetikleyici olduğunda tekrar çalıştırabilir. Agent ise daha açık uçlu bir hedef aldığında hangi adımları atacağına ve hangi araçları kullanacağına kendi karar verebilir. Kısacası otomasyon işi düzenli ve tekrarlanabilir bir akışa bağlar. Agent ise hedefe ulaşmak için ne yapması gerektiğine daha dinamik bir şekilde karar verir. Ve bu ikisi bir arada da çalışabilir. Bir otomasyon akışının bazı adımlarında agent devreye girebilir. Sıra geldi son dönemin en çok merak edilen ve en çok yanlış anlaşılan kavramına. AGI. Açılımı Artificial General Intelligence. Yani yapay genel zeka. Öncelikle buraya kadar anlattıklarımdan yanlış anlaşılabilecek bir noktayı düzeltmek istiyorum. Chatbot'un gelişmişine agent, agent'ın gelişmişine de AGI denmiyor. Bunlar bir oyundaki farklı seviyeler değil. Ancak AGI'da dikkat etmemiz gereken kritik kelime general yani genel. Bugün yapay zekalar bazı işlerde inanılmaz iyi olabilir. Bir model çok iyi kod yazabilir. Başka bir model gerçekçi bir video üretebilir. Bir diğeri dünyanın en iyi satranç oyuncularını yenebilir. Ama belirli bir alanda insanlardan daha iyi olmak, genel bir zekaya sahip olduğu anlamına gelmez. AGI'de ise kastedilen tam olarak şu: farklı alanlarda öğrenebilen ve bilgisini daha önce hiç karşılaşmadığı problemleri çözmek için kullanabilen bir sistem. Yani tek bir işte değil, çok farklı zihinsel görevlerde, yüksek seviyede çalışabilen, genel amaçlı bir yapay zeka. Ancak şu an için AGI'nin herkes tarafından kabul edilen bir tanımı yok. Veya bu testi geçen AGI'dir diyebileceğimiz kesin sınırlar da yok. Burada çok fazla tartışılan bilinç mevzusu da işin içine girdiği için ona da kısaca değinmek istiyorum. Bir yapay zekanın çok genel yeteneklere sahip olmasıyla gerçekten bilinç, duygu ve öz farkındalığa sahip olması ayrı sorulardır. Bugün AGI'ye ulaştık mı tartışmasının bu kadar karışık olmasının sebebi de aslında bu. Bu kavramı netleştirebilmek için öncelikle sınırının nerede başlayıp bittiği noktasında anlaşmak gerekiyor. Tartışmalar devam ederken yeni terimler çıkmaya devam ediyor. Onlardan biri de ASI. Açılımı Artificial Super Intelligence yani yapay süper zeka. AGI'da insanın sahip olduğu genel yapay zeka kapasitesine yaklaşıldığından bahsediyoruz. ASI'da ise teorik olarak insan zekasının çok ötesine geçebilen bir sistemden söz ediyoruz. Bu arada sadece ortalama bir insandan değil, en iyi bilim adamlarından, en iyi stratejistlerden, en iyi mühendis ve yaratıcılıkta en başarılı sanatçılardan bahsediyoruz. İşte ASI ile kabaca kastedilen bu. Bugün elimizde böyle bir sistem yok. Yani şu an için geleceğe ilişkin teorik bir kavram diyebiliriz. Şimdi tüm bu bahsettiklerimi tek seferde toplayıp karıştırdığım kafaları netleştirmek istiyorum. AI tüm bu bahsettiklerimizin üzerindeki en büyük şemsiye. Generative AI yani üretken yapay zeka bu şemsiyenin yeni içerik üreten bölümü. Model verilen bilgiyi işleyip sonucu üreten yapay zeka sistemi. LLM dil üzerinde çalışan büyük model. Multimodal, birden fazla veri türüyle çalışabilme özelliği. RAG, önceden verilen kaynaklardan ilgili bilgiyi bulup cevabı buna göre veren yaklaşım. Agent, modeli araçlarla birleştirip bir hedef için işlem yaptıran sistem. AGI, çok farklı alanlarda genel zeka gösterebilen sistem fikri. ASI ise insan zekasını çok büyük ölçekte aşan teorik süper zeka. Daha önce de belirttiğim gibi tüm bu terimler yapay zekanın farklı sürümleri değil. Her bir yapay zeka dünyasında farklı şeyleri ifade ediyor. Eğer yapay zeka dünyasında kafanızı karıştıran farklı terimler varsa yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda onu da ele alalım.